Haziran'ın en önemli olayı Yugoslavya'nın parçalanması ve iç savaşın başlamasıydı. İsterseniz hiç vakit harcamadan hemen Yugoslavya'ya geçelim. Hırvatistan parlamentosundan yükselen bu alkışlar aynı zamanda Yugoslav federal yapısının da ölüm habercileri oldu. Aynı gün Slovenya parlamentosu da benzer bir şekilde yine alkışlar arasında kendi bağımsızlığını kutluyordu. Fakat 6 cumhuriyet ve 2 özerk bölgeden oluşan 46 yaşındaki cenazenin gömülmesi beklendiği kadar kolay olmadı. Yugoslavya'nın en zengin iki cumhuriyeti olan Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlık istekleri yıllar süren komünist yönetimin tutuculuğuna tosladı. Sonuç Avrupa'da yeni ve tehlikeli bir iç savaş. Avrupa topraklarında çoğunlukla Müslümanların yaşadığı en uç toprak Bosna Hersek'e hoş geldiniz. Adı her ne kadar Bosna Hersek olsa da ülke sırasıyla Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar tarafından yönetiliyor. Günümüzde ülke İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi birçok farklı dini inancı ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çeşitlilik Bosna'nın kültürel ve dini kimliğinin önemli bir parçası olsa da başını çoğu zaman ağrıttı. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde 1990'ların başlarında Bosna Savaşı meydana geldi. Tam bu dönemlerde Tito'nun ölümüyle birlikte Sırplar Büyük Sırbistan'ı kurmak ve Adriyatik'e açılmak için girişimlere başlamıştı. Fakat bu dönemde Hırvatlar ve Makedonyalılar Yugoslavya'dan ayrıldı. Bosna Hersek'in 1992 yılında gerçekleştirdiği referandum sonucunda %66 gibi bir yüzdeyle Yugoslavya'dan ayrılmak istemesi, bölgedeki Sırp nüfusu ve Yugoslavya'nın diğer bölgelerindeki Sırpları kızdırmıştı. Sonrasında gazeteler aracılığıyla propagandaya başlasalar da Bosna Hersek tüm bunlara rağmen bağımsızlığını ilan etti. Tüm dünya bu bağımsızlığı kabul etse de Sırbistan asla kabul etmiyordu. 1988-89 yıllarında ülkenin birçok yerinde özellikle Sırplar ve Hırvatlar arasında etnik çatışmalar başladı. Çünkü her iki grup da Bosna Hersek topraklarının bir kısmını talep ediyordu. O zamanlar Bosna nüfusunun %44'ünü Bosnalı Müslümanlar oluşturmasına rağmen 2 milyon insanın yaşadığı bu topraklar Sırbistan ve Hırvatistan arasında kalmıştı. Böylece Bosna 1991'de başlayan etnik savaşın üçgeni haline geldi. 1995'e gelindiğinde o dönemde çoğunlukla Müslüman olan Saraybosna'nın kuşatılması manşetlere taşındı. Erkek, kadın veya çocuk ayırt edilmeksizin gıda ve su için birçok insan sıraya girer ya da sokakta yürürken Bosnalı Sırp milislerin ve Sırbistan ordusunun keskin nişancıları hedef haline geldi. Ne yazık ki kuşatma ve başkentte devam eden çatışmalar sırasında binlerce insan öldü. Bunların arasında 2000'e yakın çocuk da vardı. Yaşamla ölümün kol kola gezdiği Saraybosna'da insan avcılarının kurşunlarına hedef olmamak için sürekli hareket halinde ve koşma halinde olmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in bölgeyi güvenli ilan etmesine ve buraya giden yollarda 200 Hollandalı barış gücü askeri bulunmasına rağmen 11 Temmuz'da savaşın en büyük katliamı başladı. Elbette bu 200 kişi binlerce Sırp milisine karşı mücadele vermek için yeterli değildi. Ancak buradaki amaç onların caydırıcı olmasıydı. Eğer Sırplar saldırırsa veya Birleşmiş Milletler güçlerine karşı gelirse tüm dünyaya karşı gelmiş olacaklar ve böylece ağır yaptırımlar uygulanabilecekti. Açıkçası on binlerce Bosnalı Sırp askeri için bu çok da önemli değildi. Onlar için önemli olan şey General Mladić'in gazetecilere ve kameraya söylediği şu cümleydi: "Bu şehri Sırp milletine veriyoruz. Müslümanlardan intikam alma zamanı geldi." Çoğu Sırp'a göre intikam aldıkları şey 2. Dünya Savaşı dönemine uzanıyordu. O zamanlarda birçok Müslüman boşnak Almanlara yardım etmişti ve Sırplar bunu asla unutmamıştı. İşte böyle bir ortamda 11 Temmuz gecesi boşnak askerleri bir ormanda tamamen kuşatılmış olduğu için Sırp askerlerinin vaatlerini kabul etmek zorunda kaldı. Bu vaatlere göre silahsızlandırılacak ve bölge dışında kalan başka bir güvenli bölgeye götürüleceklerdi. Ancak bu büyük bir yalandı. Boşnaklar silahlarını bıraktıklarında katliamlar başladı. Ne yazık ki bazıları oracıkta vuruldu. Ancak birçok asker yabancı gazetecilerin veya Birleşmiş Milletler barış güçlerinin göremeyeceği başka dağlık bölgeler ve ormanlık alanlara götürülerek katledildi. Gerisini ne yazık ki YouTube kuralları nedeniyle anlatamıyorum. Srebrenica katliamına dair araştırmaları kendiniz de yapabilirsiniz. Şehrin birçok yerinde şu anda görmüş olduğunuz gibi asfaltlarda böyle kan lekeleri bulunuyor. Elbette bunun en büyük sebebi Boşnakların hala o günleri unutmamış olması. The advanced party of Serb special forces move into Sokolaj on the southern outskirts. The troops bayoneted the Bosnian government shield on a municipal building. And this young Muslim prisoner was forced to wear a fez.
Some Serbs refer contemptuously to Bosnian Muslims as Turks. İşte şimdi sizi tüm bu karanlık döneme ışık olan bir yere götürüyorum. Umut Tüneli'ne. Kırmızı alanla çevrelenmiş olan bu yerler, savaş sırasında kuşatma altında kalan yerler. 1424 gün boyunca kuşatma altında kalan bir yerden bahsediyorum. Boşnaklar için Umut Tüneli'nin ne kadar önemli olduğunu harita üzerinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu kırmızı alanın içerisine sıkıştırılmış yer Saraybosna bölgesi. Sağı, solu, arkası Sırbistan güçleri tarafından kontrol altında ve bağlantı kesiliyor. Buraya sadece Birleşmiş Milletler destek verebiliyor, yardım verebiliyor. Fakat bu desteği de İngilizler engelliyor. O yüzden tam şu bulunduğumuz bölgeye bir tünel kazılıyor. Böylece Saraybosna'ya yardım gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler bu bölgeyi kontrol altına aldığında İngilizler BM'ye bir mektup göndererek Birleşmiş Milletler'in Müslümanlara yardım edemeyeceğini ifade ediyor. Bu sebepten dolayı Bosna Hersek halkı kuşatma altındaki bu bölgede yalnızlaşıyor ve bu yüzden evin sahibi Kolmar ailesi tünel kazmaya başlıyor. 4 ay 4 gün sonunda tünel bitiriliyor ve yardımlaşmalar başlıyor. Bu tünelin ana amaçlarından birisi sevkiyatı sağlamak. Şu anda Bosna Hersek tarihi için çok önemli bir yerdeyim. Çökmüş durumdayım. Bir tünelin içerisindeyim. Burası Umut Tüneli. Bu tünel savaş zamanında Boşnaklara umut olması için yapıldı ve buradan yardımlar getirilmeye başlandı. Buraya gelirken Bosna Hersek Federasyonu içerisinde bulunan Sırp Cumhuriyeti'nin içerisinden geçerek geliyorsunuz. Savaş zamanındaki iki millet arasındaki çatışmalarda burası çok önemli bir yerdeydi. Ayrıca İzzet Begoviç'in de bu tünelden geçtiğine dair bazı bilgiler var. Fakat bahsi geçen bu tünel ortalama olarak 1.60 yüksekliğe sahip ve bir ülkenin bağımsızlığına gidecek kadar önemli. Açıkçası buranın birçok adı var. Umut Tüneli, Yaşam Tüneli, Hayat Tüneli. Birçok umut vaat eden kelimelerle isimlendirilen bu tünel, Boşnaklar için gerçekten de çok önemli bir yer. Sonuç olarak Boşnaklar kendi soylarını devam ettirmek için bir umut olması amacıyla bu tüneli inşa ettiler. Fakat günümüzde bu tünelin sadece 25 metrelik bir bölümü gezilebilir durumda. Bu gördüğünüz başbakanlık koltuğu. İzzet Begoviç tünelden geçerken bu koltuğa oturtturuluyor ve tünelden bu şekilde geçiriliyordu. Yani bulunduğum bu tünel savaşın en canlı örneklerinden biri. Fakat Bosna Savaşı sadece Sırplar ve Boşnaklar arasında geçmedi. Ne yazık ki savaşın bir de Hırvatlarla olan bölümü vardı. Mostar özelindeki çatışmalar esas olarak Boşnaklar ile Hırvatlar arasında yoğunlaştı. Aslında savaşın başlarında Boşnaklar ve Hırvatlar, Yugoslavya'nın dağılması sonucu ortaya çıkan Sırp saldırılarına karşı birlikte mücadele ediyordu. Şu anda Osmanlı döneminden kalan Mostar Köprüsü'nün üzerindeyim. Bu köprünün şöyle bir özelliği var. Bir ucunda Hırvatlar, diğer ucunda da Boşnaklar yaşıyordu. Fakat bu ne yazık ki Bosna İç Savaşı'na kadar devam etti. Ancak zamanla her iki grup arasındaki ilişkiler bozuldu ve Bosna Hersek'te kendi etnik grupların hakim olduğu bölgeleri kontrol etme amacı güden bir rekabet başladı. Bu durum özellikle stratejik öneme sahip Mostar şehrinde şiddetli çatışmalara yol açtı ve 1993 yılında Hırvatlar ve Boşnaklar arasındaki bu çatışmalar zirveye ulaştı. Hersek Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin kurulması ve bu yapı içerisinde Hırvatların Bosna Hersek'in bazı bölümlerini kendi kontrolü altına alma çabaları iki grup arasındaki çatışmayı daha da alevlendirmişti. Mostar bölgesi Bosna İç Savaşı'nda çatışmaların çok yoğun yaşandığı bir yerdi. Özellikle şehirde birçok binanın etrafında mermi izleri hala duruyor. Arkamda görmüş olduğunuz Mostar Köprüsü de savaşın simgesi haline gelmişti ve Hırvat tankları tarafından bombalanmıştı. Bosna Hersek etnik olarak %50 Hristiyanların ve %50 Müslümanların yaşadığı bir coğrafya zaten. Bunu Mostar'da da çok net olarak görüyoruz. Şehrin mimarisine yansımış durumda. Belli yerlerde Müslüman mezarları, belli yerlerde de Hristiyan mezarları bizleri karşılıyor. Onun dışında şehrin tam merkezinde, dağın tepesinde bir haç karşılıyor. Doğrudan burada Hırvatların yaşadığını anlayabiliyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz binada mermi izleri var. Burada çok şiddetli çatışmaların gerçekleştiğini söyleyebilirim. Özellikle Hırvatlar ve Boşnaklar burada ciddi bir çatışma yaşıyorlar. Sadece bu Old Town kısmında değil, ayrıca şehrin diğer mekanlarında da mermi izlerini görebilirsiniz. Savaşın canlı şahitleri olarak günümüzde hala varlığını sürdürüyorlar. Mostar gezim sırasında şehrin içerisinde pek çok Hırvat bayrağı gördüm. Bana soracak olursanız Mostar çok ilginç ve çok güzel bir yer.
Videoyu toplayacak olursam Bosna'nın önemli bir Müslüman nüfusa sahip olması büyük oranda Osmanlı'ya ve kiliselerin bölgedeki yetersizliğine bağlı. Fakat Bosna Hersek günümüzde Avrupa'daki Müslüman çoğunluğa sahip en büyük ülke olsa da birçok konuda eli kolu bağlı. Geçmişteki savaş izleri bugün bile varlığını sürdürüyor. Sırp bölgesini de gezme fırsatı bulmuş birisi olarak şunu net olarak ifade edebilirim ki Bosna Hersek Federasyonu içerisinde savaş izlerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şehir mermi izleri ve şehitliklerle dolu. Aynı şekilde Sırp Cumhuriyeti'nde de Hristiyan mezarları olsa da Sırp tarafında bulunan evlerde hiçbir mermi izi göremedim. Hatta bana sorarsanız bu yaralar nedeniyle günümüzde Filistin'e sahip çıkıyorlar. Ülkenin hemen hemen birçok yerinde yarıya indirilmiş Filistin bayrağı gördüm. Beni buraya kadar dinlediğin ve beni buraya kadar desteklediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.